Merhaba. Bu videoda sizlere Robusto RPA ürünü ile örnek bir otomasyon sürecinin nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Örnek sürecimizde, var olan bir PDF dosyasındaki metnin PNG uzantılı bir resim dosyası olarak kaydedilmesini sağladıktan sonra, OCR ile dosya içerisindeki metnin okunmasını ve bir Word dosyasına kaydedilmesini sağlayacağız. Sürecimize ilk olarak PDF dosyasının açılması için PDF bileşeni altında yer alan Open aktivitesiyle başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız ve ilgili parametrelerin girişini yapmanız yeterli. Name alanında bu adımda ne yapıldığını anlatmak için öndeğer olarak gelen Open'dan sonra açmak istediğimiz PDF dosyasının ismini yazdık. Tüm adımlarda benzer şekilde Name alanına değer girdiğimizde süreç akışı üzerinden hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini anlamak kolaylaşmakta. PDF File Name alanına açılmasını istediğimiz dosyanın dizin bilgisini dosya ismiyle birlikte girdik. PDF Name alanına ise sürecin ilerleyen adımlarında hangi PDF dosyasında işlem yaptığımızı seçmek için verdiğimiz referans ismini yazdık. Bir sonraki adımda Export as Image aktivitesini kullanarak PDF dosyasının yeni bir PNG dosyası olarak kaydedilmesini sağladık. Bunun için işlem yapmak istediğimiz PDF dosyasının referans ismini PDF Name alanında listeden seçtik. Output Path alanına aktarılacak resmin dizin bilgisini girdik. Bu aktiviteyle oluşturulacak olan resim dosyası, PDF ismi ve sayfa numarasına göre isimlendirilir. Bu süreçte PDF ismi PDF OCR olduğundan, oluşacak resim dosyası da aralarında alt çizgi olacak şekilde PDF OCR Page 1 olarak adlandırılacaktır. Kullandığımız PDF dosyası tek sayfa olduğundan Start Page ve End Page alanlarını boş bırakarak PDF dosyasının tamamının resim dosyasına çevrilmesini sağladık. Eğer çok sayfalı bir PDF dosyamız olsaydı, bu alanlara sayfa numarası vererek sınırlandırma yapabilirdik. Bu süreç için resmin çözünürlüğünü girdiğimiz bu alanda varsayılan değer olan 144 değerini ve Image Type alanında PNG seçeneğini değiştirmedik. Daha sonra OCR bileşeni altında yer alan Read as Text aktivitesiyle resmin metin olarak okunmasını ve bir değişkene kaydedilmesini sağladık. Bunun için File Name alanına resim dosyasının dizin bilgisini girdik ve Result Text alanına OCR sonucunu aktarmak istediğimiz değişkenin ismini yazdık. Metnin dili İngilizce olduğundan dil seçeneğini İngilizce olarak listeden seçtik. Eğer PDF dosyasındaki belirli bir alandaki metnin okunmasını isteseydik, ilgili alana ait koordinat bilgilerini gerekli yerlere yazacaktık. Bu alanların ayrıntılı açıklamasını kullanım kılavuzumuzda bulabilirsiniz. Daha sonra OCR sonucunu kaydetmek için bir Word dosyası yarattık. Bunun için Word bileşeni altındaki Create aktivitesini kullandık. Bu aktivitede Word File Name alanına Word dosyasını yaratmak istediğimiz dizin bilgisini ve Word dosyasının ismini uzantısıyla birlikte girdik. Word Name alanına sürecin ilerleyen adımlarında hangi Word dosyasında işlem yaptığımızı seçmek için verdiğimiz referans ismini yazdık. Sonraki adımda OCR ile okuduğumuz metnin bir paragraf olarak eklenmesi için Append Paragraph aktivitesini kullandık. Word Name alanında işlem yapmak istediğimiz Word dosyasını seçtikten sonra Text alanına metin dosyasına atadığımız değişkeni Robusto'da değişkenleri kullanmamızı sağlayan dolar süslü parantez yapısı içerisinde yazdık. Boş bir Word dosyasına ekleme yaptığımız için Position alanını boş bıraktık ve Save and Close aktivitesiyle Word dosyasını kaydedip kapattık. Son olarak sürecimizi bir end event ile sonlandırdık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım. Sürecimiz sıraya alındı ve sırası geldiğinde Scheduler servisi tarafından çalıştırılacak. Bu süreçte kullanılan aktiviteler ön yüzde çalışmadığından işlemleri göremedik. Ama bu ekranda gördüğümüz gibi sürecimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi sürecimizin hangi adımlardan ilerlediğine bakalım. Sürecin ilerlediği adımları ve süreç içerisinde oluşturulan değişkenleri Show Diagram bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. Burada OCR ile okunan metnin ilgili değişkene başarıyla atandığını görüyoruz. Şimdi süreçte oluşturulan PNG formatındaki resim dosyasına ve Word dosyasına bakalım. Gördüğünüz gibi PDF dosyası PNG formatında başarıyla kaydedildi ve içeriğindeki metin Word dosyası içerisine başarıyla yazıldı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.